Merhaba, Naku İplikleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Tam yazın ortasında olduğumuz bu günler cıvıl cıvıl harika bir projeyle karşınızdayım. Fonda görmüş olduğunuz bu güzel ayçiçeği motifli, ayçiçeği işlemeli büstiyerle karşınızdayım. Çok cici, çok sevimli bir proje oldu. O zaman detaylarına şöyle bir bakalım. Cici trabzan üzerine kurulu bu modelimizle spor bir görüntü yakalarken üzerine yaptığımız bu güzel işlemelerle de büstiyerimizi ne yapıyoruz? Şıklaştırıyoruz. Şöyle bakın, trabzanların üzerine direkt işlemeleri yaptım. Alt kısmına da şöyle bir kenar oyası geçtim. Bir bütünlük olması açısından da bakın hem alt kısmında yani etek kısmında bu oyadan var hem de şu üst kısımlarda bu kenar oyasından var. Çok güzel, çok zevkli bir büstiyer. Renkleri gerçekten şahane. Ayçiçeği zaten çok güzel bir motif. Kullandığım ipten bahsetmek istiyorum. Emin için 1,5 yumak kaliko kullandım. Sadece 1,5 yumak kaliko. İçeriğine bakalım. %50 pamuk içeren çok güzel bir ip. Bir tık kalın, tok ama terletmeyen yapısı var pamuk içeriği sayesinde. Renk kodlarını ve diğer ayrıntıları açıklama kısmında bulabilirsiniz. Gelelim işlemeleri hangi iplerle yaptım onu da göstereyim hemen. Son olarak bu ayçiçeği rengini yakalayabilmek için farklı kaliteleri bir araya getirdim ve şahane bir uyum yakalamış oldum. Bütün detaylarını iplerin açıklama kısmında bulabilirsiniz. O zaman geçelim büstiyerimizin yapımına. İyi seyirler. Başlangıcıyla başlıyoruz. Daire şeklinde başladım örmeye. 152 tane ilmek üzerine kurdum. Şimdi küçük bir örnek üzerinde nasıl halka şeklinde oluşturdum ve devam ettim onu göstereceğim. Normalde burada 152 ilmek üzerine kurdum. Bu small beden için uygun. Hemen başlayalım. Zincir çekerek başlıyorum. İp aslında kalın bir ip. Normalde 3 numarayla örülecek ama şu işlemeler daha düzgün dursun üzerinde ayrıklık olmasın diye 2 numarayla ördüm. Evet, yeterli uzunlukta zinciri çekiyoruz. Şu an göstermek için bu kadar yeterli. Zinciri de nasıl çekeceğiz? Yani yeterli uzunlukta olduğunu nasıl anlayacağız? Vücudumuzdaki en geniş kısım neresiyse, göğüs kısmıysa göğüs kısmına deneyin. Bel kısmınız daha genişse bel kısmına deneyin. Ve tam olarak böyle sarmasın bedeninizi. Hafif böyle bir esnek olsun. O zaman yeterli ölçüye ulaşmış olursunuz. Evet, şimdi böyle düz tutuyorum zincirime. İlk başladığım zincire batıyorum. Daha sonra ilmeğimi kaydırıyorum ve birleştiriyorum. Bakın halka şeklinde birleştirdim attığım zincirleri. Daha sonra 2 tane zincirle yukarı çıkıyorum. 2 zincirle yukarı çıktım. Başına doluyorum ve her zincirin içerisine ikili trabzanla dolduruyorum. Bakın. Sadece ikili trabzanlar yapıyorum. Bu şekilde bütün zincirin içine ikili trabzanlarla dolduruyorum. Üzerine işleme yapacağım için çok esnek yapmıyorum. Daha düzgün durması açısından bu şekilde tamamını trabzanlarla dolduruyorum sıra sonuna kadar. Geldim sıra sonuna. Şimdi son trabzanımı yapıyorum. Bu ilk sıra olduğu için burada bir esneme, bir çirkin görüntü olabilir. Onu daha sonra düzelteceğiz. Bakın ilk sırada böyle bir ayrıklık var. Bunu daha sonra dikerek düzelteceğim. Ama üst sıralar gayet düzgün ve güzel bir görüntüye sahip. Evet, son trabzanı da yaptıktan sonra şöyle ilk başladığım trabzana giriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve sabitliyorum. Daha sonra 2 zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi bütün sıralarda artık böyle devam edeceğiz. Her trabzanın içine yine birer tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde dilediğim kadar uzatabilirim modelimi. Evet. Trabzanların şu kısmına batıyorum. Yani şöyle alttan batsam daha farklı bir görüntü oluşur. Alttan batmıyorum. Tam olarak şu kısmına batıyorum. Ve bu şekilde ikili trabzanlarla dolduruyorum. Evet.
Modeli bu şekilde devam ettiriyorum. İstediğim uzunluğa gelinceye kadar hemen yaptığım uzunluk ölçüsünü vereyim. Nereden sonra göğüs kısmına başlayacağız. Kısa bir büstiyer olduğu için bakın şöyle 16 santim ördükten sonra göğüs kısmına başlıyoruz. Yani zincir çekip modelimizi kurup 16 santim düz bir şekilde örüyoruz. Artırma eksiltme yapmıyoruz kesinlikle. Daha sonra da geliyoruz göğüsten sonraki detaylara, direkt askı detayına zaten geçmiş oluyoruz. Arka ve ön aynı yapılıyor. Arkayı ben hazırladım. Önü de şimdi birlikte hazırlayacağız. O zaman hemen geçelim. Büstiyeri önüme alıyorum. Şöyle tam olarak düz bir şekilde tutuyorum. Daha sonra geliyorum şu ortadaki kısma. Orta noktayı buluyorum. Bakın demek ki bu kısılmış arkada. Orta noktayı buluyorum. Daha sonra orta noktada 2 tane ilmek bırakacağım. Yani şu orta noktada 2 tane ilmeğimi bırakacağım. Sağından ve solundan askılarımı örmeye başlayacağım. Hemen şöyle trabzanlarımı sayıp orta noktasını buluyorum. Orta noktayı buldum. Şuradaki 2 tane trabzanımı ayırıyorum. Bunları örmeyeceğim. Şimdi bunun solundan 36, sağından da 36 trabzan örerek birinci sırayı hemen kuruyorum. İpimi alıyorum. Sabitledikten sonra ortadaki 2 taneye dokunmadan kenardan hemen başlıyorum modelimi uygulamaya. Modelimiz neydi? İkili trabzanlardı. 2 tane zincirimi çektim ve başlıyorum örmeye. Önce sol tarafı yapacağım. Daha sonra sağ tarafı. Bu şekilde ikili trabzanlarımı örmeye başlıyorum. İlk sırada 36 tane ikili trabzanı örüyorum. ...36 tane trabzanımı ördüm sol tarafta. Şöyle zaten arkaya baktığımızda da direkt arkayla önün birleştiği nokta koltuk altı kısmına gelmiş olduk. Şimdi örgümü çeviriyorum. Bundan sonra her sırada sağda ve solda birer tane eksilterek gideceğiz. Şöyle bakın göstereyim hemen. 36 tane başladığımız ilmeğimiz, bakın şöyle 36 tane başladım ya şu noktada. Her sırada 2 tane azalta 8 tane ilmeğimiz kalana kadar azaltmaya devam edeceğiz. 8 tane ilmeğimiz kaldıktan sonra düz bir şekilde örüp askımızı bitiriyoruz. Hemen başlayalım azaltmaya. Örgünün arka yüzüne denk geldi ilk azaltma sıram. Şöyle bakın bir sonraki trabzana batıyorum. İçinden kaydırıyorum. Ve bir sonraki trabzana geçmiş oluyorum. Şimdi 2 zincirle yukarı çıkıyorum. Ne yaptım? Bir trabzan azalttım. Sıra sonuna kadar bütün trabzanlarımı normal örüyorum. Sıra sonunda tekrar bir tane trabzan azaltacağım. Ve 36 ile başladığım trabzan sayım bu sırada 34'e düşecek. Sıra sonuna kadar trabzanlarımı yaptım. Bakın 2 tane trabzanım kaldı örülecek. Sondan bir öncekinde yine örüyorum ikili trabzan olarak üstünü. Son trabzanıma dokunmuyorum ve direkt örgümü çeviriyorum. Ve bu şekilde ikinci kesmemi yapmış oldum. Bir alt sırada 36 olan trabzan sayımız bu sırada 34'e ulaştı. Hemen bir üst sıraya geçiyorum. Bir üst sırada da yine kesmeyle başlıyorum. Bir sonrakine girdim. İlmeğimi kaydırdım ve direkt bir tane trabzanı kesmiş oldum. 2 zincirle yukarı çıkıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Her sırada sıra başında ve sıra sonunda birer tane olmak üzere toplamda 2 tane kesme yapıyoruz. Bu şekilde 8 tane ilmek kalıncaya kadar kesmelerimizi yapalım. Daha sonra düz bir şekilde devam edip askımızı bitireceğiz. Evet, 8 trabzan kalıncaya kadar toplam 15 sıra ördüm. 8 trabzanım kaldı. Bundan sonra düz bir şekilde artırma eksiltme yapmadan öreceğim. Hemen bir sıra örelim. 2 trabzanla yukarı çıktım. Her trabzana birer defa batarak modelimi devam ettiriyorum.
Bu aşamada karışıklık olmasın diye sayabilirsiniz trabzanlarınızı. Bakalım kaç sıra bu 8 trabzanı örmemiz gerekiyor. Evet, toplam 8 sıra bu 8 tane trabzanı öreceğiz. Daha sonra da direkt keseceğiz örgümüzü. Başka bir işlem yok. Şimdi kalan kısmını da örüp dönüyorum. Evet, toplamda 8 sıra düz bir şekilde ördüm. Artırma eksiltme yapmadan 8 tane trabzanımı. Şimdi geldik kesme işlemine. Bakın en son trabzanımı yaptıktan sonra bir tane zincirimi çekip sabitliyorum ve kesiyorum. Evet, askının hazırlanışı bu şekilde. Şöyle genel bir tekrar yaptığımız zaman ne yaptık? Önü şöyle ikiye ayırdık. 2 tane ilmeğimiz tam ortada kalacak şekilde. Bakın 2 tane trabzanım tam ortada kalacak şekilde ikiye ayırıyorum. Solundan 36 tane ilmeği ördüm. Daha sonra her sırada sıra başında ve sıra sonuna birer tane eksilterek, yani 36, 34, 32, 30, 28 gibi ine en son olarak 8 tane ilmek kalınca da 8 sıra düz bir şekilde ördüm ve bu şekilde askımızı hazırlamış oldum. Önde de aynı işlemi yapıyoruz, arkada da aynı işlemi yapıyoruz. Şimdi diğer sağ tarafını nasıl yapacağız? Şu ortadaki 2 tane trabzana dokunmuyoruz. Sağ tarafından 36 tane trabzanı örüyoruz ve burada yaptığımız işlemin aynısını yaparak askıyı oluşturuyoruz. Örgünün arka tarafını çeviriyoruz. Arkada da ortada 2 tane trabzanı ayırıyoruz. Kalanını önce yaptığımız işlemin aynısıyla örüyoruz. Ön ve arka eşit, askı aynı düzeyde yapılacak. Daha sonra bu güzel çiçek işlemelerinden bu üst kısma da yapacağız. Bu işlemi nasıl yaptığımı da sizlere göstereceğim. Şimdi sağ tarafını da aynı mantıkla örelim. Daha sonra devam edelim. Bu aşamada tekrar araya girmek istiyorum. Biraz önce bu ortada 2 tane ilmek bırakmanın, 2 tane trabzan bırakmanın yeterli olacağını söylemiştim. Ama iki yanın eşit olması açısından arada 2 tane değil 4 tane trabzan bırakmamız gerekecek. Yani arkada arada 2 tane trabzan olurken önde 4 tane olacak. Bunu eşit de yapabilirsiniz. Yani arkada 3, önde 3 de olabilir. Bunu bu şekilde ayarlayabiliriz. Şimdi 4 tane trabzanı bırakıp sağ taraftan da 36 tane ilmeği aynı şekilde azaltarak örüp askımı tamamlayıp dönüyorum. Evet, askıları da ördükten sonra birleştirmesini yaptım. Bakın, sadece trabzanları birbirine bakacak şekilde bu şekilde dikiyoruz. Daha sonra da şu etek kısmına, hem etek kısmına hem de şu yanlara çok güzel bir kenar oyası uyguladım. Aynı kenar oyasından bu orta kısmı da yapacağız. Yani hem ön hem arkaya da uygulamış olacağız. Ve bu şekilde modelimize çok daha güzel bir hava katmış olacağız. Bakar mısınız? Çok zarif ve çok da güzel durdu. O zaman hemen yapımına geçelim. Evet, şu ortada bakın 4 tane trabzanı ayırmıştım. Soldan ikinci trabzanıma batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Daha sonra diğer trabzanıma giriyorum. İlmeği kaydırıyorum. Bu kısımda yani birazcık böyle kaydırma yapıyorum ki yığılma olmasın diye. Yani modeli direkt yandan kurmak için başına doluyorum. Daha sonra şöyle bakın tahmini üçlü trabzan sığacak kadar yer bırakıyorum. Şöyle batıyorum. Ve 1, 2, 3 seferde çıkıyorum. Şöyle çaprazdan bir trabzan yapıyorum. Bunu bu şekilde ben algılayamam, yerini denk getiremem diyorsanız da tamamına sık iğne geçip 3 tane sık iğne bırakıp bu şekilde yapabilirsiniz. Yani 3. sık iğneye batarak da bu modeli kurabilirsiniz. Daha sonra 3 tane zincirimi çekiyorum. Bakın. Şu kenar kısmında oluşan şu bölüme batıyorum ve çıkıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Başına doluyorum. Aynı noktaya ikinci trabzanımı yapıyorum. Trabzanım üçlü trabzan. Daha sonra 3 tane zincirimi çekiyorum. Zinciri çektikten sonra şu kısma batıyorum ve sabitliyorum. Başına doluyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum ve 3. trabzanımı yapıyorum. Tekrar üzerine minik detayını yapıyorum. 3 tane oldu. Şimdi sonuncu 4.'yü yapıyorum. Bu model 4 tane trabzandan oluşuyor. Son olarak 4. trabzanımı yaptıktan sonra yine 3 tane zincirimi çekiyorum ve sabitliyorum. Evet bakın
Daha sonra şöyle tutuyorum. Denk geldiği kısım neresi bakın. Direkt denk geldiği kısma getiriyorum. Ve o kısma direkt sık iğne ile sabitliyorum. Evet, modelimiz bu kadar basit. Hem çok şık hem de çok basit. Tekrar yapalım. Bakın şöyle göz kararı batıyorum. 3 seferde çıkıyorum. Daha sonra 3 tane zincirle çıktıktan sonra bu kısma sabitliyorum. Tekrar başına duruyorum. Aynı noktaya ikinci trabzanımı yapıyorum. Daha sonra 3 tane zincirimi çekiyorum ve bu noktaya sabitliyorum. 2 tane trabzan yapmış oldum. Şimdi 3. trabzanımı yapıyorum. Üç tane zincirimi yapıyorum ve sabitliyorum. Son trabzanımı yapıyorum. 3 seferde çıkarak 1, 2, 3. Daha sonra 3 tane zincirimi çekiyorum ve sabitliyorum. Kapatıyorum. Denk geldiği noktaya sık iğne ile sabitliyorum. Evet, bu şekilde kenar oyasını yapmaya devam edeceğiz. Kenar oyamız bundan ibaret. 4'er tane üstte bakın trabzandan oluşan böyle kelebek gibi, şemsiye gibi açılan bir modelimiz var. Bu şekilde şimdi böyle başlayalım. Buradan başladık ya, tamamen arkası, bu kısımlar böyle çevresi, en son başladığımız noktada tekrar birleştirmesini yapalım. Hemen tamamlayıp dönüyorum. Evet, son trabzanı da yaptım. Şimdi bitiş noktasındayım. Şöyle bakın denk getiriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Daha sonra bir sonrakine kaydırarak geçiyorum. İlk başladığım noktaya kaydırarak geldim ve bir tane zincirle sabitliyorum ve kesiyorum. Bakın, böyle bir görüntü var önümüzde. Şöyle örgümü çeviriyorum. Arka kısımlarını kaydırarak geleceğim. Bakın, kaydırarak getiriyorum. Ve bu noktada düğüm yapıyorum. Evet, sabitledikten sonra ortamız bakın bu şekilde bir görünümümüz var. Gerçekten çok cici, çok tatlı oldu kenarlarımız. Üzerinden de hafif bir buharla geçtiğimizde çok daha güzel bir görünüme kavuşacağız. Hem etek kısmında aynı modeli uyguladım, hem yanlarda hem de bu yaka kısmında aynı modeli uygulamış oldum. Şimdi ne kaldı? Sadece bu ayçiçeğinin işlemesi kaldı. Hemen onu da işleyelim. Daha sonra ütü ve son olarak finaliyle karşınızda olacağım. İşlemeler için seçtiğim ipler Nakon'un farklı kaliteleri. Neden farklı kaliteleri seçtim? Çünkü tam olarak renk uyumunu yakalayabilmek açısından ayçiçeği rengini tam olarak bu kalitelerle yakaladım. Çok güzel renklerimiz var. Hemen geçelim. İplerimi bu şekilde katlarına ayırdım. Bu şekilde daha güzel oluyor. Tam işleme düzeyine erişmiş oluyor kalınlık olarak. Öncelikle ortası için bu güzel kahve tonunu iğneme taktım. Şöyle baktığımız zaman ben bakın şöyle altta bir sıra, üstte bir sıra, aralarda da birer tane serpiştirdim. Şimdi bu askı kısmına sağ tarafa bir tane işledim, sol tarafa da bir tane işleyeceğim. Şimdi hemen birlikte yapalım. Şöyle aynı hizaya denk getirmeye çalışıyorum, gayret ediyorum. Şöyle ortalıyorum. Şu kısma hatta yapalım. Yapacağım noktaya bakın, alttan trabzanın altından batıyorum. Tamamen bir trabzan boyunca bu ortayı yapacağım. Bakın şimdi trabzanın üstüne batıyorum. Bir taraftan da yine diğer kısma batıyorum. Ve bu şekilde işlemeye başlıyorum. Evet.
Buradaki ayçiçeklerinin boyutunu tamam şekilde yaptım. Ortasını bir trabzan üzerinden ayarladım. Ayçiçeklerin boyutunu daha büyük istiyorsanız daha farklı da yapabilirsiniz. Şöyle 2 tane trabzan da yapabilirsiniz. Bu şekilde alttan batıp çekip ortasını işliyorum. Evet, ortası benim için yeterli oldu. Şimdi şöyle arkadan çıkarıyorum ipimi. Arkaya hemen bir düğüm yapıyorum. Bu sağlamlık açısından çok önemli. Kullanışlı olması da çok önemli bizim yaptığımız ürünlerin. Buraya güzel bir düğümle sabitliyorum. Daha sonra da kesiyorum. Evet, ortasını hazırlamış olduk. Geldik şimdi çiçek kısmına. Çiçek kısmına geçmek için hemen sarı ipimi takıyorum. Bu kısım için biraz uzun bir ip ayarlıyorum. İpimi 2 kat yapıyorum. Şöyle bakın, daha kalın kalın yapacağım için 2 kat yaptım. Hemen şöyle kahve kısmının dibine batıyorum. Ortanın dibine yani. Daha sonra şöyle direkt karşısına getirerek tahmini şöyle boyutumu ayarlıyorum. 2 tane trabzan atlıyorum. Tekrar alttan batıyorum. Evet. Tekrar aynı noktaya batıyorum. Tekrar üzerine son bir kez batıyorum. Evet, ilk yaprağımı hazırlamış oldum. Şimdi geldi sıra ikincisine. Direkt bulunduğum noktadan şöyle çapraza batıyorum. İkinci yaprağımı yapmaya başlıyorum. Bakın. Aynı noktaya tekrar batıyorum. İkinci yaprağımı yaptım. İkinci kez yaptım. Şimdi üçüncü kez yapıyorum. Bunun yoğunluğunu ne kadar istiyorsak, belirginliğini, o derece batmamız gerekecektir. Ben bu kısımlar için 3'er defa battım. Şimdi çeviriyorum. Bakın aynı noktadan çapraza giriyorum. Ve üçüncü yaprağımı yapmaya başlıyorum. Böyle mesela aralarda boşluk bulunduğu zaman tekrar aynı noktaya bir kez daha batarak bu boşluğu kapatıyoruz. Daha sonra da diğer yaprağı nereden çıkaracaksak bakın o tarafa doğru kaydırarak çıkarıyorum. Evet, bu şekilde yaprağımı tamamen bütün çevresine dolduruyorum.
Evet, son olarak yaprak için yeşil ipimi taktım. 2 kat yaptım yine. Şöyle bakın, bunun tam zıttı bir yer seçmeye çalışıyorum. Mesela bunu bu tarafa yapmışım. Diğerini o zaman böyle değil de farklı yapmam gerekiyor. O yüzden şuradan batıyorum açısını. Daha hoş olması açısından bir bütüne bakıldığında alttan batıyorum. Yaprağımın boyutuna göre şöyle ortalama bakın yer belirleyip tekrar aynı noktaya batıyorum. Evet. Şimdi tekrar aynı noktaya. Burada da aynı noktaya batıyorum. Burada da alttan giriyorum. Evet. Ve yaprağımın çok kalın olmasını istemiyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Ve yaprağım hazır. Şimdi diğer yaprağı çaprazdan yapacağım. Onun için şöyle arkadan ipimi çaktırmadan yürütüyorum. Arkadan yürüttüğüm noktadan şuradan batıyorum. Ve ikinci yaprağı da bu kısma yapacağım. Evet, ayçiçeklerimizin işlemesini de bu şekilde yapıyoruz. Şöyle bütüne baktığımızda da çok güzel bir uyum yakalamış olduk. Şimdi örme aşamasında sürekli elimin altında olduğu için bir tık örgüm kırıştı. Hem bu giderilsin hem de şu yanlar daha düzgün dursun diye buharlı ütüyle hemen ütüleyip son olarak finaliyle karşınızda olacağım. Evet, örgünün ters tarafından hafif buhar vererek ütüledim ve gerçekten şahane bir duruş elde etmiş olduk. Neden hafif buharlı ütülüyorum? Örgümüzü tamamen eğer ütüye bastırırsak eriyebilir, şekli bozulabilir. Buna lütfen çok dikkat edin. Örgünün ters tarafını çevirin ve sadece buhar vererek elinizle düzelterek ütüleyin. Bu çok önemli bir ayrıntı. Diğer türlü emeğiniz tamamen boşa gidebilir. Böylelikle bir projenin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gerçekten çok keyifli, çok hızlı ilerleyen çok güzel bir projeydi. İsterseniz böyle büstiyer olarak yapabilirsiniz veya bir tık daha uzatarak bluz şeklinde de ayarlayabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Ayçiçeklerini daha yoğun yapabilirsiniz. Yani bu kısımlara da ekleyebilirsiniz veya da daha azaltabilirsiniz. Daha seyrek yapabilirsiniz. Bunlar tamamen sizin zevkinize göre değişebilecek kolay unsurlar. Evet, sadece 1,5 yumak kaliko kullandım. Diğer işleme renklerimizden de çok az ip kullandım. Yani çok az iple bu güzel büstiyeri elde etmiş oldum. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. İstediğiniz farklı projeler olursa da lütfen onları benimle paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınız bizler için çok kıymetli. Başka bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.